Bir zamanlar Anadolu'nun en güçlü hükümdarı olan Yıldırım Bayezid, Timur'un güçlü ordusuna karşı Ankara Savaşı'nda büyük bir mağlubiyet almış ve esir düşmüştü. Bu esaret Osmanlı Devleti'ni büyük bir kargaşaya sürükledi. Timur'un orduları Osmanlı topraklarına kadar ilerlemiş, başkent Bursa'yı yağmalamış ve Anadolu'da adeta bir kasırga gibi esmişti. Bu yıkım Osmanlı'yı yaklaşık 11 yıl sürecek karanlık bir döneme, Fetret Devri'ne soktu. Bayezid'in oğullarından üçü Süleyman, İsa ve Mehmet Ankara Savaşı'ndan kaçmayı başarmış ve birer eyaleti ele geçirerek kendilerini bağımsız birer hükümdar ilan etmişlerdi. Musa ve Mustafa ise Timur'un eline düşmüştü. Timur'un esir aldığı bu iki şehzadeden Mustafa 1415 yılına kadar Semerkant'ta tutsak kalmış, ardından Şahrut tarafından serbest bırakılmıştı. Musa ise 1403 yılında salıverilmiş ve yaşı küçük olduğu için ağabeyi Mehmet'in himayesine girmişti. Bu taht mücadelesiyle dolu yıllarda Bayezid'in etkin olmadığı oğulları da vardı. Bunlardan biri Konstantinopolis'e gidip Hristiyanlığı seçen ve orada hayatını sürdüren Yusuf'tu. Diğeri ise Emir Süleyman tarafından Bizans'a rehin verilen Kasım'dı. Bu iki şehzade taht mücadelelerinde hiçbir rol oynamadan tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuştu. Osmanlı'nın bu kaotik yılları yalnızca bir taht kavgası değil, aynı zamanda bir hayatta kalma mücadelesiydi. Şehzadeler kendi eyaletlerini kontrol etmeye çalışırken, Osmanlı halkı ise parçalanmış bir devletin zorluklarıyla baş etmeye çalışıyordu. Ankara Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti büyük bir sarsıntıya uğramış, Yıldırım Bayezid'in esir düşmesiyle tahtın büyük oğul Emir Süleyman'a kalacağı kesinleşmişti. Savaşın kaotik ortamında devlet erkanı Emir Süleyman'ı güvende tutmak ve tahtın sürekliliğini sağlamak için hızla harekete geçti. Süleyman, devlet adamlarının korumasında Edirne'ye doğru kaçırıldı ve Rumeli'ye geçtikten sonra Osmanlı'nın yeni padişahı olarak ilan edildi. Rumeli'ye geçer geçmez Bizans ile stratejik bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma hem Osmanlı Devleti'ni hem de kendi canını Timur ve Bizans arasında kalma tehlikesinden kurtarmayı hedefliyordu. Süleyman, anlaşma gereğince Selanik ve Mora'nın kuzeyini Bizans'a bıraktı. Kardeşi Şehzade Kasım ve kız kardeşi Fatma'yı Bizans'a rehin vererek bu ittifakı pekiştirdi. Ayrıca Bizans hükümdarı Theodorus'un kızıyla evlenerek siyasi bir bağ oluşturdu. Süleyman'ın bu diplomatik adımları sadece Bizans ile sınırlı kalmadı. Timur'un Avrupa yakasına geçmesini engellemek için Venedik ve Cenevizlilerle görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonucunda Süleyman, ticari imtiyazlar vererek bu devletleri Timur'un Rumeli'ye geçişini engelleme konusunda ikna etti. Böylece Rumeli topraklarında kendine daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturmayı başardı. Edirne'ye yerleşen Süleyman, Rumeli'deki Osmanlı kuvvetlerinin desteğini arkasına aldı. Devlet erkanının onu desteklemesi sayesinde yanında hatırı sayılır bir ordu bulunuyordu. Ancak Süleyman'ın devlet yönetimi konusunda tecrübesiz olduğu açıktı. Bu nedenle devletin ağır sorumlulukları Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa'nın omuzlarına yüklenmişti. Ali Paşa, Süleyman'ın hükümdarlığında devlet işlerini yürüten asıl isim olarak öne çıktı. Timur, Osmanlı şehzadelerini yanına çekmek ve kendine bağımlı hale getirmek için girişimlerde bulunsa da Mehmet Çelebi bu çağrılardan uzak durmayı tercih etti. Bu esnada Mehmet Çelebi, Amasya, Tokat ve Çorum çevresinde hakimiyet kurmayı başardı. Bu bölgelerdeki halkın desteğini alarak kendi gücünü pekiştirdi. İsa Çelebi ise Balıkesir'de saklanarak varlığını korudu. Şehzadeler arasındaki mücadelenin başlangıç tarihi dönemin karanlık koşulları ve yetersiz kaynaklar nedeniyle kesin olarak belirlenememektedir. Ancak birçok tarihçi bu mücadelenin Timur'un Anadolu'dan çekilmesiyle başladığı konusunda hemfikirdir. Osmanlı'nın başkenti Bursa bu süreçte stratejik önemi nedeniyle şehzadelerin ilk hedefi haline geldi. Babası Bayezid'le birlikte Timur'a esir düşmüş olan Musa Çelebi Bursa'da bulunuyordu. Timur, Bayezid'in ölümünden sonra Musa'ya babasının naaşını teslim etmiş ve Bursa'nın hükümdarlığını ona bırakmıştı.
Bu arada Balıkesir'de ordu toplayan İsa Çelebi Bursa'ya yöneldi. Şehzadeler kavgası İsa Çelebi'nin Bursa'yı ele geçirerek hükümdarlığını ilan etmesiyle başladı. Musa Çelebi Bursa'nın kuşatmasına fazla dayanamayarak Karamanoğullarına sığınmak zorunda kaldı. Bursa'nın ele geçirildiğini duyan Mehmet Çelebi harekete geçerek taht üzerinde hak iddia etmek istedi. Bu sırada kendisine bağlı beylerden biri olan Eyne Bey arabuluculuk yapmayı önerdi. Eyne Bey'in fikrine göre Osmanlı toprakları iki kardeş arasında bölüşülmeliydi. Bu öneri Mehmet Çelebi'nin hoşuna gitti. Ve İsa Çelebi'ye Bursa'dan Sivas ve Tokat'a kadar olan bölgenin kendisine bırakılmasını, buna karşılık İsa Çelebi'nin Karesi, Aydın, Saruhan, Germiyan ve Karaman gibi bölgeleri almasını teklif etti. Ancak bu adil gibi görünen öneri İsa Çelebi'nin aleyhindeydi. Zira Mehmet Çelebi'nin istediği topraklar zaten onun kontrolü altındaydı. Timur'un Anadolu'da yeniden canlandırdığı eski beyliklerle uğraşmak zorunda kalacağı için bu teklifi kabul etmedi. Teklifin reddedilmesiyle birlikte Mehmet Çelebi Bursa'yı almak için ordusunu hazırladı ve yürüyüşe geçti. İki kardeşin orduları Ermenibeli mevkiinde karşılaştı. Küçük çaplı bir savaşın ardından Mehmet Çelebi galip geldi. İsa Çelebi'nin ordusu Balıkesir'e çekildi. Ancak asıl mücadele Ulubat'ta gerçekleşecekti. İki ordu tekrar karşılaştı. Ulubat Savaşı'nda Mehmet Çelebi zafer kazandı. İsa Çelebi'nin en önemli destekçilerinden Timurtaş Paşa kaçmaya çalışırken yakalandı ve öldürüldü. Timurtaş Paşa'nın başı kesilerek Rumeli'deki Emir Süleyman'a gönderildi. Bu hareket Mehmet Çelebi'nin kardeşi Süleyman'a müttefiklik veya güç gösterisi anlamına gelecek bir mesajdı. Zaferin ardından Mehmet Çelebi Bursa'ya girdi. İlk işi babası Bayezid'in naaşını Germiyanoğlu Yakup Bey'den getirtip defnetmek oldu. Ardından kontrolü altındaki Amasya ve Tokat'a döndü. Bu sırada İsa Çelebi Yalova üzerinden İstanbul'a kaçtı. Rumeli'deki Emir Süleyman, Bizans ile olan ilişkilerinden faydalanarak İsa Çelebi'yi Edirne'ye aldırdı. Süleyman'ın desteğiyle İsa Çelebi Anadolu'ya dönerek birkaç kaleyi ele geçirdi. Ardından Beypazarı'na yöneldi. Burada Karamanoğulları ile çarpışarak Bursa'ya ulaştı. Bursa halkına Mehmet Çelebi ile anlaştığını ve kaleyi teslim alacağını söyledi. Ancak halk buna inanmayarak savunmaya geçti. İsa Çelebi bu direniş karşısında kaleyi ateşe verdi. Bunun üzerine Mehmet Çelebi yeniden Bursa'ya geldi ve kardeşiyle üçüncü kez karşı karşıya gelmiş oldu. Bu savaşta da mağlup olan İsa Çelebi, Candaroğlu İsfendiyar Bey'e sığındı. Ancak İsfendiyar Bey'in desteğiyle Ankara'ya saldırmaya çalışsa da Gerede Muharebesi'nde bir kez daha yenilerek Kastamonu'ya çekilmek zorunda kaldı. Mehmet Çelebi ise Tokat'a döndü. Ankara'da mağlup olan İsa Çelebi bu kez İzmiroğlu Cüneyt Bey'e sığındı. Kurnaz bir lider olan Cüneyt Bey, İsa Çelebi'ye destek vererek Aydın, Saruhan ve Menteşe beyleriyle bir ittifak oluşturdu. 20 bini aşkın müttefik ordusuna rağmen Mehmet Çelebi'nin 10 bin kişilik kuvveti bu ittifakı mağlup etti. Bu zaferle birlikte Mehmet Çelebi Saruhan ilini de ele geçirdi. İsa Çelebi'nin yanında yer alan Cüneyt Bey, Mehmet Çelebi'ye bağlılığını bildirdi. Böylece Menteşe Beyliği de Mehmet Çelebi'nin hakimiyetini kabul etti. Sonunda İsa Çelebi, Osmanlı'nın düşmanı olan Karamanoğullarına sığındı. Bir kez daha Osmanlı topraklarına dönmek istediğinde Mehmet Çelebi'nin adamları tarafından Eskişehir'de bir hamamda yakalanarak boğuldu. İsa Çelebi'nin ölümüyle taht mücadelesinde bir şehzade saf dışı kalmış oldu. Rumeli'de ise Emir Süleyman Osmanlı tahtı için mücadele etmeye devam edecekti. Mehmet'in Anadolu'daki ilerleyişi Süleyman'ı harekete geçirdi. Rumeli'deki keyfine düşkün yaşamı ve eğlencelerinden uyandırılan Süleyman, Anadolu'ya dönerek duruma el koymaya karar verdi. Özellikle Mehmet'in Cüneyt Bey ve diğer beyliklerle yaptığı ittifaklar Süleyman'ı rahatsız ediyordu. Bu süreçte Süleyman, yanında devletin en güçlü isimlerinden Çandarlızade Ali Paşa'yı da yanına alarak Anadolu'ya geçti ve doğrudan Bursa'ya yöneldi. Bursa'nın kapıları Süleyman'a açılırken Cüneyt Bey ve müttefikleri bu durum karşısında ittifaklarını bozarak Süleyman'a boyun eğdi. Süleyman, Cüneyt'i affederek onu Ohri sancağına tayin etti. Ardından Ayasuluk'a ilerleyerek bu stratejik bölgeyi ele geçirdi. Süleyman burada durmayarak Çandarlızade'ye Mehmet'in savunduğu Ankara'yı kuşatma emrini verdi.
Mehmet, Ankara'yı savunması için Yakup Bey'i görevlendirmişti. Ancak Ali Paşa'nın hilekarlığı bu mücadelenin kaderini değiştirdi. Mehmet'in Yakup Bey'e gönderdiği sabır ve destek mektubu Ali Paşa'nın eline geçti. Bu mektup Ali Paşa tarafından değiştirilerek Mehmet'in kalenin teslim edilmesini söylediği yönünde yeniden yazıldı. Hilenin etkisiyle Süleyman Ankara'yı ele geçirdi. Bu haber Mehmet'in moralini sarstı. Ancak Süleyman daha fazla ilerlemekte zorlanınca geri çekildi ve Bursa'ya geri döndü. Mehmet, abisinin Bursa'daki eğlencelerine daldığını öğrenince fırsatı değerlendirmek istedi. Yenişehir'de iki kardeşin orduları karşı karşıya geldi. Savaş öncesinde Ali Paşa yine bir hileye başvurdu. Mehmet'e gönderdiği mektupta mahiyetindeki beylerin Süleyman'a geçeceğini ima ederek Mehmet'in güvenini sarstı. Başta bu mektubu ciddiye almayan Mehmet, önemli beylerden biri olan Şaraptar İlyas'ın Süleyman'a katıldığını öğrenince endişeye kapıldı. Bunun üzerine Amasya'ya çekilmek zorunda kaldı. Süleyman ise yeniden Bursa'ya geri döndü. Süleyman, Sivrihisar halkının kendisine kaleyi teslim edeceği haberini almıştı. Ancak kale direnç gösterince muhasaraya başladı. Bu sırada Mustafa Çelebi, Mehmet Çelebi'den bir mektup aldı. Süleyman Çelebi'yi ortadan kaldırmak üzere bir strateji bulmak ve anlaşmak için iki kardeş Kırşehir civarındaki Cemele Kalesi'nde buluştular. Kabul ettikleri plana göre Musa Çelebi, Rumeli'den Eflak'a geçecek ve civarında topladığı askerlerle Edirne üzerine yürüyecekti. Mehmet Çelebi ise Süleyman Çelebi'nin boş bıraktığı Bursa'ya hücum edecekti. Musa Çelebi bir gemiyle Sinop'tan Eflak'a geçti. Eflak voyvodası olan Mirçan'ın kızı ile evlendi. Mirçan'ın sağladığı çok sayıda Eflak askerleriyle Türkmenlerden oluşan yeni bir ordu kurdu. Durumu haber alan Süleyman Çelebi, Bursa'dan hemen Bizans desteği için Konstantinopolis'e ve oradan da Edirne'ye geçti. Bu sırada Mehmet Çelebi Bursa'yı ele geçirdi. Musa Çelebi yeni topladığı ordusu ile 1410'da Balkanlardan güneye indi. Bizans'tan askeri destekli Süleyman Çelebi ordusuna karşı Edirne ile Kosmidyon arasındaki bölgede bir dizi baskın ve ufak çatışmalar yaşandı. Musa Çelebi ordusuyla en son olarak 17 Şubat 1411'de bir soğuk kış gecesi Süleyman bir hamamda içki alemindeyken Edirne'yi bastı. Süleyman Çelebi taraftarları ve ordusu moral yitirmiş ve bir kısmı ayrılmıştı. Diğerleri ise onu savunmaktan kaçındılar. Süleyman, durumu bildirenlere önce inanmayıp onlara hakaret etti. Ama sonunda durumun vahamiyetini anlayınca geceleyin yanına az sayıda adamıyla Edirne'den kaçtı. Ama Döğenciler köyüne gelince tanındı ve köylüler Süleyman'ı öldürüp kesip başını Edirne'ye Musa Çelebi'ye gönderdiler. Böylece Musa Çelebi tam olarak 1411'de Edirne'de tahta geçti. Osmanlı Devleti Çelebi Mehmet Anadolu'da, Musa Çelebi ise Avrupa'da hükümdar olarak ikiye bölünmüş oldu. Emir Süleyman'ın Rumeli'deki yenilgisi ve ölümü ardından Musa Çelebi, Mehmet'in yardımıyla Rumeli'ye geçerek tahtı ele geçirmiş ancak kardeşiyle yaptığı anlaşmaya sadık kalmamıştı. Padişahlık nişanı olarak kendi adına para bastırdı. Musa Çelebi, Rumeli'de sert ve kararlı siyasetler izliyordu. İlk işi Emir Süleyman'dan kalan devlet adamlarını tasfiye edip yerine kendine sadık adamları atamak oldu. Şeyh Bedrettin gibi isimleri önemli konumlara tayin ederek kendine destek sağlamaya çalıştı. Musa Çelebi'nin sert tutumu ve gaddarlığı kısa sürede kendisini gösterdi. Abisinin ölümünden sorumlu tutulanları diri diri yaktırarak intikam aldı. Daha sonra abisine destek vermeyen Sırplar üzerine yürüyerek cezalandırıcı bir sefer düzenledi. Bu arada Rumeli'deki otoritesini sağlamlaştıran Musa Çelebi, Bizans'a karşı bir dizi harekata girişti. Musa Çelebi dönüşte abisi Emir Süleyman'ın anlaşmak için Bizans'a bıraktığı yerleri hedef aldı. Emir Süleyman'ın eski vezir-i-azamı olan Ali Paşa'nın oğlu İbrahim'i vergileri istemek için Bizans'a gönderdi. İbrahim vergiyi istememekle birlikte İmparatora Musa Çelebi aleyhinde propaganda yaparak Mehmet Çelebi'nin yanına yani Bursa'ya kaçtı. Bu ihanet üzerine Musa Çelebi babası gibi bir politika izleyerek Emir Süleyman'ın Bizans'a terk etmiş olduğu Karadeniz şehirleri ve Teselya'yı aldı. Ardından İstanbul'a ilerledi ve İstanbul'u kuşattı. Musa Çelebi'nin bu hareketi üzerine Bizans İmparatoru telaşlanarak Emir Süleyman öldüğü zaman kız kardeşiyle birlikte Bizans'a kaçan Süleyman'ın oğlu Orhan'ı Selanik'e gönderdi. Orhan, Selanik ve Teselya'da hükümdarlık iddiası ile dolaşmaya başladı. Bu olay üzerine Musa dikkatini Selanik'e vererek muhasarayı kaldırdı.
Orhan'ın üzerine yürüdü ve Orhan'ın kuvvetlerini mağlup etti. Ardından Selanik ve İstanbul'u muhasara etmeye devam etti. Şehzade Orhan hamlesiyle Musa Çelebi'yi durduramayan Bizans İmparatoru Manuel, İbrahim Paşa vasıtasıyla Mehmet Çelebi'ye ulaşarak onu desteklemeye karar verdi. İmparator, Mehmet'i desteklemeyi ve Rumeli'ye geçirmeyi taahhüt ediyordu. Bu öneriye olumlu cevap veren Mehmet Çelebi, kendi seçkin askerlerinden 15.000 kişilik birlik oluşturarak İstanbul'a gitti. Burada 3 gün kaldı ve gerekli anlaşmalar imzalandı. 4. gün ise Bizans ve Türk askerlerinden oluşan bir ordu ile gitti. Musa Çelebi'nin birçok adamı Mehmet'in safına geçti. Bu olayla birlikte savaşı yeneceği düşünülen Mehmet, Musa'nın ani bir baskını ile mağlup oldu. Perişan bir vaziyette Bizans yardımı ile Anadolu'ya geçti. Osmanlı tahtı için verilen mücadele giderek kızışıyordu. Çelebi Mehmet, Musa Çelebi karşısında kesin bir zafer kazanmayı kafasına koymuştu. Ancak bu mücadelede yalnızca kendi ordusunun gücünün yetmeyeceğini biliyordu. Osmanlı tarihinin bu kritik döneminde Çelebi Mehmet, büyük bir destek için kayınpederi olan Dulkadiroğlu Devleti Sultanı Nasrettin Mehmet Han'a başvurdu. Yazdığı mektupta kayınpederine içten bir çağrı yaptı. Nasrettin Mehmet Han bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. Kısa süre sonra Dulkadiroğlu Devleti'nin başkenti Elbistan'dan yola çıkan 20.000 kişilik büyük bir ordu Dulkadiroğlu Süleyman Bey liderliğinde hareket etti. Çelebi Mehmet, Ankara'nın Çubukovası'nda bu orduyu büyük bir coşkuyla karşıladı. Artık Çelebi Mehmet'in ordusu Anadolu'dan ve Rumeli'den gelen desteklerle daha da güçlenmişti. 11 Haziran 1413'te Osmanlı ve Dulkadir birliklerinden oluşan dev ordu Bizans gemileriyle Rumeli'ye geçti. Ancak Musa Çelebi'nin ordusunda derin bir huzursuzluk hakimdi. Haşim ve merhametsiz tutumu askerlerini rahatsız etmişti. Şeyh Bedrettin'e verdiği destek özellikle Sünni ulema ve beyler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İki ordu nihayet Vize yakınlarında karşı karşıya geldi. Vize Muharebesi Çelebi Mehmet'in zaferiyle sonuçlandı. Musa Çelebi bu mağlubiyetin ardından geri çekilmek zorunda kaldı. Çelebi Mehmet ordusu ile hızla Edirne kapılarına dayandı. Ancak Edirne halkı Musa Çelebi'nin yeniden toparlanıp döneceği korkusuyla Çelebi Mehmet'i şehre sokmaktan çekindi. Bunun üzerine Mehmet ve ordusu Musa Çelebi'nin peşine düştü. Takip Samako yakınlarındaki Çamurlu Derbent'e kadar sürdü. 5 Temmuz 1413'te burada gerçekleşen çatışma Musa Çelebi'nin ordusu için bir felaketle sonuçlandı. Musa Çelebi ağır yaralandı. Bazı kaynaklara göre boğularak, bazılarına göre ise çadırında yaralı halde yakalanıp Çelebi Mehmet'in emriyle öldürüldü. Böylece Musa Çelebi'nin iktidar mücadelesi son buldu. Bu zaferle Çelebi Mehmet, Osmanlı tahtının tek hakim olarak tahta çıktı. Ancak taht mücadelesinin sona ermesinden sonra bile işler tam olarak rayına oturmamıştı. Dulkadiroğlu Şehzadesi Süleyman Bey ve ordusu Bursa'da tam 3 ay boyunca kalıp Çelebi Mehmet'i olası bir saldırıya karşı korudular. Ülkenin güvenliği tam anlamıyla sağlandıktan sonra Dulkadir ordusu büyük hürmet ve görkemli törenlerle Elbistan ve Maraş'a uğurlandı. Çelebi Mehmet bu kritik süreçte kendisine destek olan Dulkadir hanedanına duyduğu minneti bir ömür boyu unutmadı. 5 Temmuz 1413'te Fetret Devri, diğer adıyla Fasıla-i Saltanat Devri kapandı. Çelebi Mehmet Osmanoğullarının tek padişahı oldu. 11 yıl süren Fetret Devri'nde birbirinden cesur ve hükümdarlık etmeye yetenekli 4 kardeşin birbirleriyle ölüm kalım savaşları yapmaları sonunda en metanetli ve becerikli kardeşin tahtı ele geçirmesi, Ankara Savaşı ile parça parça olmuş ve moralini yitirmiş Osmanlı Devleti'nin kendini toparlaması ile sonuç bulmuştur. Bu sonucun şüphesiz Çelebi Mehmet'in tekrar hükümdarlığı elinde toplamak için birçok kendi aleyhinde sonuçlar doğurmasına rağmen devamlı mücadele etmesi ve diğer kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa'nın gösterdikleri kusurlardan daha uzak olması ve yaşça küçük olmasına rağmen onlardan daha fazla olgunluk göstermesi de onun başarısını açıklar.